Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ve sizlere harika bir börek tarifi hazırlıyorum. Hamurunun yapımı gerçekten çok kolay. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Evet, tarifime hemen başlıyorum. Toplamda 3 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya kullandım. Biraz un ekleyelim. Üzerine 3,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Toplamda 8,5-9 su bardağına yakın un kullandım. Evet, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurun orta kısmını açıyorum. Yarım su bardağında mayalandırdım. Bir paket kuru mayamı ekleyerek ve unu ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Mayayı unuttuğum için sonradan bu şekilde hazırladım. Siz baştan kullanabilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamuru şöyle bir 5 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğim hamuru tekrardan yoğurarak toparlıyorum. Hamuru uzaltarak bezelere kesiyorum. Mandalina büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezelere kesiyorum. En son yuvarlıyorum. 16 eşit bezeyi hazırladım. Dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. Harcımız için Çerkez peynirinin üzerine 2 adet kavrulmuş kuru soğan, tuz, karabiber ekliyorum ve en son karıştırıyorum. Bu iç harcı gerçekten muhteşem oluyor. Soğan peynire güzel bir aroma katıyor. Mutlaka bu iç harcı deneyin. Evet, bezellerimi hafif bir şekilde açarak kenarda dinlendiriyorum. Bir su bardağı sıvı yağla hamurumu yağlıyorum. Yağladım, 2 bezeyi üst üste alıyorum ve tepsiye aralıklı olacak şekilde dizerek hazırlıyorum.
Açmak için 125 gram tereyağının içine 1 su bardağından artan sıvı yağını ekliyorum. Hamurlarımı da üzerini kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim bezeyi 2 tanesini üst üste olacak şekilde alarak tezgah üzerine alıyorum. Sıvı yağ gezdirerek, sündürerek açıyorum. Evet, bolca iç harçtan her birine tane tane olacak şekilde serpelim. Rulo şekilde hazırlayalım. İki taraftan burkalım ve gül böreği şeklinde hazırlayalım. Evet, tekrardan 2 tane bezeyi üst üste alarak sündürerek açıyorum. Evet, tekrardan hamurumu sündürerek açıyorum. Sündürürken çok az miktarda yağdan gezdiriyorum. İç harcı her tarafına gelecek şekilde serpiyorum. Rulo şekilde bol bol sarıyorum. İki taraftan burkuyorum ve tepsinin orta kısmını alıyorum. Fazla sıkmadan böreğimizi hazırlayalım. Evet, tepsim dolana kadar bu işlemi yapıyorum. Evet, artık tepsim doldu. Mayalanması için kenara kaldırıyorum. 2 tane bezeyi yağladıktan sonra sündürerek açıyorum ve diğer tepsim için hazırlıyorum. Açabildiğim kadar açtım, yağlıyorum. Kare olacak şekilde katlıyorum. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Küçültmeden büyük bir kare hazırlayalım. İç harcını koyalım. Kenardan katlayarak şekil verelim. Evet, kalan bezelerimi bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Son böreğimi de hazırlıyorum. Tepsiye alarak tepsi mayası için 1 saat kadar bekletiyorum. Üzerine kalan yağdan fırça yardımıyla sürüyorum. Tepsi mayası yaptıktan sonra 160 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, böreğimiz hazır. Diğerini de fırına veriyorum, pişiriyorum. Dilerseniz bu şekilde sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Ben tamamen soğuttuktan sonra buzluğa kaldırıyorum.
Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Diğer böreğimi de fırından çıkartıyorum. Puf puf kabardı gördüğünüz gibi. Evet, tamamen soğuttuktan sonra buzluğa atıyorum. İhtiyaç zamanı buzlu bir şekilde fırında ısıtarak ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.